Günaydın sevgili dostlar. Ben bugün size şırpma yapacağım. Şırpma Antalya yöresinde öğrendiğim değişik ama çok güzel, sağlıklı bir kahvaltı. Onun için şöyle 1 kilo kadar şeyim var. Küçük patatesim var. Bakın bu büyüklükte küçük patateslerim var. 1 kilo da bu büyüklükte küçük soğanlarım var. Herkes kendi ailesine göre yapabilir. Büyük tencerede, küçük tencerede fark etmez. Bunları yaparken önce bunları tertemiz yıkayacağım. Çünkü kabuğuyla yiyeceğiz. İsteyen kabuğuyla yer, isteyen kabuğunu soyar. Eğer kabuğunu soyduğumuzda içine bir tane yağ geçmemiş oluyor. Soğanın da aynı. Çünkü bütün yapacağımız bir şey. Tam bir kahvaltılık veya ki de misafiriniz geldiğinde tabağınızın kenarına böyle bir tane patates, bir tane soğan koyarak harika bir sunum yapabilirsiniz. Yani bir değişiklik olur diye düşünüyorum. Ben kendi adıma öyle yapıyorum. İnşallah sizler de öyle yaparsınız. Çocuklarınızın severek yiyeceği, kendi vitamini içinde kalan harika bir patates ve soğan yemeği diyelim. Kahvaltılığı neyse siz ne adını siz koyun. Ben Antalya'da öğrendim. Adı şırpma. Bunun için şimdi ne yapacağım? Önce bakın şöyle soğanlarımızın şeyini soyacağım. Şöyle bir kat kafasını kesmeden. Kafasını kesersek olmuyor dostlar. Bu şekilde soymam lazım. Bakın. Şu şekilde bir kat soyacağım ama asla kafasını kesmeyeceğim. Şu şekilde sarı kabuklarını alacağız. Bakın bu şekilde sarı kabuklarını aldığımızda kafasını kesmeden ondan sonra da tertemiz yıkayacağız ve kurutacağız dostlar. Sakın ya ıslak koymayın. Çünkü çıtır çıtır eder yağın içinde patlar. Bakın bu şekilde temizleyeceğiz. Hepsini size göstereceğim bakın. Bu şekilde yani yenecek yeri kalacak. Hani normal soğan temizlediğimiz gibi düşünün. Tabii elinize bir bıçak alın dostlar. Benim gibi tırnaklayıp durmayın. İşte bazen yaşlandınız mı benim gibi kalkmaya erinirsiniz. Böyle oturduğumuz yerden yavaş yavaş yapmaya çalışırsınız. Ben de size en iyi şekilde göstermeye çalışıyorum dostlar. Bakın böyle şu pürçüklerini de temizliyoruz. Ki yani yerken böyle hazır olacak. Hele de pişmiş soğan sevenlere harika bir yemek. Bir de sağlık dostlar, sağlık. Sağlık çok önemli. Gerçekten sağlıklı. Soğanı yemek sağlıklı. Bir de hani böyle karışıksız olduğu gibi sanki közde pişmiş gibi soğan yiyeceksiniz. Bu şekilde bunu temizleyeceğiz. Sonra bu patateslerimizi de tertemiz hiç ama hiç şey kalmamak şartıyla yıkayacağız Allah izin verirse. Kızım temizleyene kadar. He, kızım oradan bir bıçak ver ne olursun ya. Bak dostlar işte benim kızım benim perişanlığımı görüyor. Bu kadar destek çıkıyor bana. Ne yapayım ben bu kızı? Hop hop. Elimi kes de ondan sonra göstereyim sana. Annemin durup durup kaç kere yıkadın deyip durduğu patatesleri yıkadım. Bulaşık beziyle sürtü yıkadım artık. Daha da annem bir şey derse bilmiyorum. Kızım temiz yıkayacağız çünkü kabuğuyla yiyeceğiz ve güzelce kuraklayalım tenceremize koyacağız. Ben de az kaldı şunların kabuklarını soyayım. Dostlar bu şeyde satılıyor böyle küçükleri. Pazarda satılıyor. Sağ olsun bazı pazarcılar seçtiriyor bize böyle küçüklerini. Bu benim ilkbaharda taze patatesle yaptığım ve çok sevdiğim bir şey. Taze patates çıktığında ilk gözüm bu küçükleri arar ki böyle tazecik güzel güzel yiyeyim diye. İnşallah siz de yaparsınız. Siz de beğenirsiniz. Beğendiğinizde de bana yazarsınız. Ama gerçekten güzel oluyor. Bakın dostlar. Böyle yağımızı koyuyorum. Böyle küçük bir yarım çay bardağı kadar yağımız var. Şimdi burada güzelce yıkayıp kuruttuğumuz patateslerimizi koyuyorum. Soğanlarımızı koyuyorum.
bunu böyle sallaya sallaya pişireceğiz. Yani salladığımız için de şöyle şu şekilde sallayacağız dostlar, bakın. Sürekli böyle sallayacağız ara ara. Sürekli dediğim ara ara sallayacağız. Böylece tamamen şunlar kıpkırmızı kızarana kadar. Bakın dostlar, kapağını açıyorum ve size gösteriyorum. Bak nasıl kızarmaya başladı. Bunlar kızarırken içi de pişiyor tabii ki de. Bayağı da kızarmışlar bakın. Şöyle yaptığımızda gözüküyor. Ama hiç kaşık vurmadan böyle sürekli adı bundan kaynaklı sırtma. Bakın böyle sırkalaya pişireceğiz inşallah. Böyle pişmeye devam edecek. Böyle silkeleye yani sırtma dediğine bakın tam pişti. Şimdi ne yapıyorum? Altını söndürüyorum ve servisimize geçiyoruz. Bu kadar. Bakın sevgili dostlar, harika oldular. Ve çok güzel piştiler. Şimdi tencereyle çevirmek istemedim. Aslında tencereyle de çevrilebilir mi? Çevrilebilir. Bakın istediğimiz kıvamda pişti. Tabağı büyük mü getirdim? Vallahi koyarken çoktu. Çıkarken azaldı. Ben de anlamadım. Pişti herhalde dostlar. Pişince de küçüldü. Hadi bakalım. Sunuma geçeriz biraz. Bakın dostlar, şöyle kendinize göre birazcık üzerine tuz ekleyebilirsiniz. Çünkü daha önceden tuz eklenmedi. Yani tuzsuz piştiği için. Sonra üzerine herkes kendi isteğine bağlı. Şöyle birazcık da pul biber atıyorum ben. Çünkü biz acıyı seviyoruz dostlar. Sonra da şöyle birazcık maydanoz serpiştiriyorum. Ve harika bir lezzet oluyor. Şimdi size iki türlü göstereceğim. Şimdi patatesimizi alıyoruz. Bakın. Şöyle batırıyoruz. İsteyen bu şekilde yiyor. Bakın gayet güzel. İsteyen de Bundan ne ya? şu şekilde batırıp soyarak, bakın içine bir tane şey geçmemiş. Yağ geçmemiş. Yani dışarıda közde pişmiş gibi düşünün. Bakın gayet güzel pişmiş. İsteyen de bu şekilde yiyor. Şimdi bir de soğanımızı görelim. Soğanımız çok güzel pişmiş bakın. Ay kaçtı dostlar, vallahi bu beni beğenmedi. Şimdi ben de şunu alayım, bir göstereyim size. Bakın gayet güzel pişmiş. Bunu soymamıza veya başka bir şey yapmamıza gerek yok. İçinde bir tane bile yağ yok. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Bizi buralarda da görebilirsiniz dostlar. Ve ben, bakın dostlar, şuradan şöyle bir tanesini çıkartmaya çalışayım size. Ve gördüğünüz gibi altı da üstü de gayet güzel kızarmış, harika bir künefemiz var. Kızım bir tabak daha verirsen tabak daha çıkaracağım. Bakın dostlar, künefemizin şeyi nasıl da güzel sünmüş. Teşekkür ederim. Peyniri de çok güzelmiş. Şimdi şöyle bir de bakalım tadına. Bakın. Bakın çok güzel gözüküyor. Tadı da çok güzel olmuş. Dostlar,
Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı, güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.